Mezopotamya, kelime anlamıyla iki nehir arası anlamına gelir ve bu ad, bölgenin tam olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer almasından kaynaklanır. Bu iki büyük nehir, bugünkü Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğu bölgesini kapsayan geniş bir alanı sulamaktadır. Bu bölge, tarihi boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Çünkü nehirlerin getirdiği alüvyonlu topraklar, tarım için son derece elverişli bir ortam sağlamıştır. Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu sulak alanlar, tarımın ilk geliştiği ve yerleşik hayata geçişin yaşandığı yerler arasında kabul edilir. Mezopotamya, insanlık tarihinin en eski ve en etkileyici uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede, Sümerler, Akkadlar, Babilliler ve Asurlular gibi büyük medeniyetler gelişmiştir. Bu medeniyetler, yazının icadı, hukuk sistemleri, mimarlık, matematik ve astronomi gibi birçok alanda insanlık tarihine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Bu katkılardan en önemlilerinden biri, Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısıdır. Çivi yazısı, tarihin bilinen en eski yazı sistemlerinden biridir ve bu sistemin gelişmesiyle birlikte, tarih öncesi dönemden tarihi döneme geçiş sağlanmıştır. Bu yazı sistemi, aynı zamanda Mezopotamya'nın kültürel ve ticari gelişimine de büyük katkıda bulunmuştur. Mezopotamya'nın tarihsel önemi, sadece bilimsel ve kültürel gelişmelerle sınırlı değildir. Aynı zamanda stratejik bir konuma sahip olan bu bölge, tarihin çeşitli dönemlerinde büyük savaşlara ve imparatorlukların mücadelelerine sahne olmuştur. Örneğin, Büyük İskender'in Doğu seferleri sırasında Mezopotamya, Pers İmparatorluğu'nun kalbi olarak büyük bir öneme sahipti. Mezopotamya, antik dünyada bir kültür, ticaret ve bilim merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu bölgede geliştirilen teknolojiler ve fikirler, zamanla komşu medeniyetlere yayılmış ve dünya kültür mirasının temel taşlarını oluşturmuştur. Mezopotamya'nın yaşam kaynağı olan Fırat ve Dicle nehirleri, bölgenin coğrafi ve ekonomik yapısında hayati bir rol oynamıştır. Bu iki büyük nehir, bölgenin verimli topraklarını sulayarak, tarımın gelişmesine olanak sağlamıştır. Fırat Nehri, batıdan doğuya doğru akar ve Dicle Nehri ile birlikte Basra Körfezi'ne dökülür. Bu nehirler, yıl boyunca düzenli su akışı sağlayarak, çevresindeki toprakları bereketli hale getirir. Nehirlerin taşkınları, özellikle ilkbahar aylarında, çevredeki tarım arazilerini zengin alüvyonlarla kaplar ve bu da toprağın verimliliğini artırır. Nehirlerin sağladığı su kaynakları, Mezopotamya'nın ilk yerleşik tarım topluluklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sulama sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte, çiftçiler suyu daha etkin bir şekilde kullanarak, tahıl üretimini artırmışlardır. Bu da, nüfusun artmasına ve şehir devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Mezopotamya'nın iklimi, genel olarak yarı kurak bir karaktere sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer. Yıl boyunca düşen yağış miktarı, tarım için yetersiz olsa da, Fırat ve Dicle nehirleri sayesinde sulama yapılabilmektedir. Bölgenin tarım koşulları, özellikle sulama tekniklerinin geliştirilmesiyle oldukça elverişli hale gelmiştir. İlk çiftçiler, nehirlerden kanallar açarak tarlalarına su taşıdılar. Bu sulama sistemleri, Mezopotamya'nın geniş tarım arazilerinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağladı. Tarımda buğday, arpa, susam ve çeşitli meyve ve sebzeler gibi ürünler yetiştirilmiştir. Tarımın bu denli önemli olması, Mezopotamya toplumlarının ekonomik yapısının da temelini oluşturmuştur. Tarım fazlası, ticaretin gelişmesine ve şehirlerin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda, bu fazlalık, iş bölümünün ve uzmanlaşmanın da önünü açmıştır. Mezopotamya'nın erken dönemi, tarih öncesi dönemden tarihi döneme geçişin yaşandığı bir süreçtir. Bu dönem, Sümerlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. Milattan önce 3500 civarında, Sümerler Fırat ve Dicle nehirleri arasında şehir devletleri kurarak, ilk medeniyetlerden birini oluşturmuşlardır. Bu dönemde, Sümer şehir devletleri olan Uruk, Ur ve Lagas gibi merkezler önemli rol oynamıştır. Sümerler, çivi yazısını icat ederek, tarihin bilinen en eski yazılı belgelerini oluşturmuşlardır. Ayrıca, ziggurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Bu mimari yapılar, hem dini
hem de idari merkezler olarak kullanılmıştır. Sümerlerin tarımda ve ticarette gösterdiği başarılar, bölgenin ekonomik ve kültürel olarak gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu dönemde, ilk yazılı hukuk sistemi olan Urknammu kanunları da ortaya çıkmıştır. Mezopotamya'nın orta dönemi, Sümerlerin ardından gelen Akkad ve Babil imparatorluklarının yükselişiyle karakterizedir. Bu dönemde, Sargon tarafından kurulan Akkad İmparatorluğu, Mezopotamya'nın ilk büyük imparatorluğu olarak kabul edilir. Sargon, M.Ö. 2334 ile 2279 yılları arasında hüküm sürmüş ve bölgeyi siyasi olarak birleştirmiştir. Akkad İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Babil İmparatorluğu yükselmiştir. Babil'in en ünlü kralı Hammurabi, M.Ö. 1792 ile 1750 yılları arasında hüküm sürmüş ve Hammurabi kanunları olarak bilinen kapsamlı bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Bu kanunlar, göze göz, dişe diş prensibiyle bilinir ve toplumda adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. İsterseniz, bu kanunların birkaç tanesinden kısaca bahsedelim. Bir kimse, büyüklerinin huzurunda bir suç iddia eder ve yaptığı suçlamayı kanıtlayamazsa, iddia ettiği büyük bir suç ise ölümle cezalandırılır. Bir kimse, bir diğerinin reşit olmayan çocuğunu çalarsa ölümle cezalandırılır. Bunun gibi onlarca madde bulunmaktadır ve hepsi numaralandırılmıştır. Ancak 13 numaralı madde yoktur. Çünkü 13 rakamı uğursuz kabul edilmektedir. Babil İmparatorluğu, ticaret yollarının kontrolü sayesinde zenginleşmiş ve kültürel olarak büyük bir gelişim göstermiştir. Astronomi, matematik ve edebiyat alanlarında önemli katkılar sağlanmıştır. Mezopotamya'nın geç dönemi ise, Asur ve Yeni Babil imparatorluklarının dönemi olarak bilinir. Bu dönem, askeri güçlerin ve imparatorlukların sürekli değiştiği bir dönemdir. Asur İmparatorluğu, M.Ö. 900 ile 612 yılları arasında zirveye ulaşmıştır. Asurlular, güçlü orduları ve savaş teknikleriyle tanınmışlardır. Başkentleri Ninova, Asurbanipal döneminde büyük bir kültürel ve bilimsel merkez haline gelmiştir. Asurbanipal'in ünlü kütüphanesi, dönemin en büyük bilgi kaynağı olmuştur. Asur İmparatorluğu'nun düşüşünden sonra, Yeni Babil İmparatorluğu yükselmiştir. Nabukadnezar, M.Ö. 605 ile 562 yılları arasında hüküm sürmüş ve Babil'in ihtişamını yeniden canlandırmıştır. Bu dönemde, Babil'in asma bahçeleri gibi muhteşem yapılar inşa edilmiştir. Ancak, M.Ö. 539 yılında Pers kralı Büyük Kiros'un Babil'i fethetmesiyle, Mezopotamya'nın bağımsız dönemi sona ermiştir. Mezopotamya'nın tarihsel dönemleri, insanlık tarihinin gelişiminde kritik bir rol oynamıştır. Erken dönem, şehir devletlerinin ve yazının icadıyla, orta dönem, büyük imparatorlukların yükselişi ve hukuk sistemlerinin gelişimiyle, geç dönem ise askeri güçlerin ve kültürel zenginliklerin zirveye ulaşmasıyla karakterize edilmiştir. Bu dönemlerin her biri, Mezopotamya'nın uygarlıkların beşiği olarak anılmasının temel nedenlerini oluşturmaktadır. Sümerler, Mezopotamya'nın güney kesiminde, bugünkü Irak topraklarında, M.Ö. 3500 civarında ortaya çıkmışlardır. Sümerler, birbirinden bağımsız, fakat kültürel ve ekonomik açıdan birbirleriyle ilişkili birçok şehir devleti kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında en önemlileri Ur, Uruk ve Lagas'tır. Uruk, Sümerlerin en eski ve en büyük şehirlerinden biridir. Uruk, yaklaşık 80.000 kişilik nüfusu ile, dönemin en kalabalık şehirlerinden biri olmuştur. Burada, ünlü Uruk kralı Gılgamış'ın yaşadığı düşünülmektedir. Uruk, ayrıca tarihin bilinen en eski edebi eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı'na ev sahipliği yapmıştır. Şehir, büyük ziguratları ve tapınakları ile tanınır. Ur, Sümer uygarlığının bir diğer önemli şehridir. Ur, özellikle M.Ö. 2100 ile 2000 yılları arasında güçlü bir krallık olarak öne çıkmıştır. Ur Krallığı, zengin tarım arazileri ve ticaret yolları sayesinde büyük bir refaha ulaşmıştır. Ur'un en ünlü yapılarından biri, Ur Ziguratı'dır. Bu büyük tapınak, Sümer mimarisinin en etkileyici örneklerinden biridir. Lagash, Sümer şehir devletleri arasında ekonomik ve askeri gücüyle bilinir. Lagas,
M.Ö. 2500 civarında güçlü bir krallık haline gelmiş ve çevresindeki şehir devletleriyle sık sık savaşlara girmiştir. Lagaş kralı, bu savaşlarda büyük zaferler kazanmış ve şehir devletini genişletmiştir. Lagas'ta ayrıca önemli sanat eserleri ve tapınaklar inşa edilmiştir. Sümerler, tarihin bilinen en eski yazı sistemi olan çivi yazısını icat etmişlerdir. Bu yazı sistemi, M.Ö. 3400 civarında ortaya çıkmış ve kil tabletler üzerine yazılmıştır. Çivi yazısı, başlangıçta ticari ve idari kayıtlar tutmak için kullanılmış, ancak zamanla edebi eserlerin, hukuki belgelerin ve dini metinlerin yazılmasında da önemli bir araç haline gelmiştir. Yazının icadı, Sümer kültürünün ve medeniyetinin gelişiminde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Çivi yazısı sayesinde, Sümerler bilgilerini gelecek nesillere aktarabilmiş ve karmaşık bir bürokrasi sistemi oluşturabilmişlerdir. Sümer kültürü, sanat, edebiyat, din ve bilim alanlarında büyük katkılar sağlamıştır. Gılgamış Destanı, Sümer edebiyatının en önemli eserlerinden biridir ve insanlık tarihinin en eski edebi metinlerinden biri olarak kabul edilir. Bu destan, Kral Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışını anlatır ve insanlık, dostluk ve kahramanlık temalarını işler. Sümerler, ayrıca din ve mitoloji alanında da zengin bir kültürel miras bırakmışlardır. Çok tanrılı bir inanç sistemi benimsemişlerdir ve baş tanrıları An, Enlil, Enki ve İnanna gibi birçok tanrıyı tapmışlardır. Her şehir devletinin kendine özgü bir baş tanrısı bulunmaktaydı ve büyük tapınaklar bu tanrılara adanmıştır. Bilim ve teknoloji alanında da Sümerler, önemli buluşlar yapmışlardır. Özellikle sulama sistemleri, takvim ve matematik alanındaki çalışmaları, Mezopotamya'nın tarımsal ve ekonomik yapısına büyük katkı sağlamıştır. Akkad İmparatorluğu'nun kurucusu Sargon ise, M.Ö. 24. yüzyılda yaşadığı düşünülen bir figürdür. Sargon, Mezopotamya'nın kuzeyinde, mütevazı bir köyde doğmuş ve daha sonra Kiş kralı Ur-Zababa'nın hizmetinde çalışmıştır. Ancak, Sargon'un gerçek hikayesi, Ur-Zababa'yı devirip kendisini kral ilan etmesiyle başlar. Sargon, tarihin ilk büyük imparatorluklarından birini kurarak, Mezopotamya'nın büyük bir kısmını fethetmiş ve birleştirmiştir. Bu fetihler, Sargon'u sadece bir kral değil, tüm Mezopotamya'nın ilk imparatoru yapmıştır. Akkad, Sargon tarafından imparatorluğun başkenti olarak kurulmuştur ve burada büyük bir idari merkez oluşturulmuştur. Sargon'un askeri yetenekleri ve stratejik zekası, Akkad İmparatorluğu'nun hızla genişlemesini sağlamıştır. Fırat ve Dicle nehirleri boyunca ilerleyerek, Sümer şehir devletlerini ve çevre bölgeleri kontrol altına almıştır. Bu süreçte, Sargon, Mezopotamya'daki ilk sürekli ordulardan birini kurmuş ve askeri başarılarını bu güçlü orduya borçlu olmuştur. Akkad İmparatorluğu, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik etkileriyle de dikkat çekmiştir. Sargon, fethettiği bölgelerde merkezi bir yönetim sistemi kurarak, imparatorluğun kontrolünü sağlamlaştırmıştır. Bu merkezi yönetim, imparatorluk boyunca ticaretin gelişmesine ve ekonomik refahın artmasına katkıda bulunmuştur. Akkad İmparatorluğu'nun etkisi, dil ve kültürel alanda da hissedilmiştir. Akkadca, imparatorluğun resmi dili haline gelmiş ve Mezopotamya genelinde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu dil, daha sonraki dönemlerde de diplomasi ve ticaret dili olarak önemini korumuştur. Ancak, Akkad İmparatorluğu'nun görkemli yükselişi, zamanla çeşitli iç ve dış sorunlar nedeniyle yavaşlamıştır. Sargon'un ölümünden sonra, imparatorluk zayıflamaya başlamış ve ardılı olan krallar, Sargon'un sağladığı istikrarı sürdürememişlerdir. İç isyanlar ve dış saldırılar, imparatorluğun yıpranmasına yol açmıştır. M.Ö. 2200 civarında, Gutiler adı verilen bir halkın Mezopotamya'yı işgal etmesiyle Akkad İmparatorluğu büyük bir darbe almıştır. Bu işgal, imparatorluğun çöküşüne ve Mezopotamya'daki siyasi birliğin sona ermesine neden olmuştur. Akkad İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla, bölge tekrar bağımsız şehir devletleri ve küçük krallıklar tarafından yönetilmeye başlamıştır. Babil İmparatorluğu ise, Mezopotamya'nın merkezinde, Fırat Nehri kıyısında yer alan Babil şehri etrafında kurulmuştur. Babil, M.Ö. 18. yüzyılda, Hammurabi'nin hükümdarlığı döneminde büyük bir güç haline gelmiştir. Hammurabi, M.Ö. 1792'den M.Ö. 1750'ye kadar hüküm sürmüş ve bu süre zarfında Babil'i küçük bir şehir devletinden
geniş bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Hammurabi, askeri dehası ve diplomatik yetenekleri sayesinde Babil'i çevresindeki şehir devletleri ve krallıklar üzerinde hakimiyet kuran bir süper güç haline getirmiştir. Hammurabi'nin fetihleri, Mezopotamya'nın büyük bir kısmını kapsayan geniş bir imparatorluk oluşturmuştur. Bu genişleme sürecinde, Hammurabi stratejik ittifaklar kurmuş ve düşmanlarını ustaca manipüle etmiştir. Hammurabi'nin hükümdarlığı döneminde Babil, sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik refahıyla da dikkat çekmiştir. Hammurabi, başkent Babil'i büyük bir kültürel merkez haline getirmiştir. Şehirdeki tapınaklar, saraylar ve diğer kamu binaları, dönemin mimari ve mühendislik becerilerinin birer göstergesi olmuştur. Hammurabi'nin en kalıcı miraslarından biri, kuşkusuz ki onun adını taşıyan Hammurabi kanunlarıdır. Bu kanunlar, tarih boyunca bilinen en eski ve en kapsamlı hukuk kodlarından biri olarak kabul edilir. Hammurabi kanunları, M.Ö. 1754 civarında yazılmış ve büyük bir dikili taş üzerine kazınmıştır. Bu dikili taş, günümüzde Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Hammurabi kanunları, toplam 282 maddeden oluşur ve toplumsal yaşamın çeşitli yönlerini düzenler. Bu kanunlar, ticaret, mülkiyet, aile hukuku, suç ve ceza gibi konuları kapsar. Kanunlar, Hammurabi'nin adaleti sağlamak ve güçlülerin zayıfları ezmesini engellemek amacıyla yazıldığı belirtilir. Kanunların en bilinen ilkelerinden biri, göze göz, dişe diş anlayışıdır. Bu ilke, suçluların işledikleri suçların büyüklüğüne göre cezalandırılmasını öngörür. Ancak, bu cezalar, sosyal sınıflar arasındaki farklılıklara göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin, bir soylunun işlediği suç ile bir kölenin işlediği suç, aynı şekilde cezalandırılmayabilir. Hammurabi kanunları, aynı zamanda ticaret ve mülkiyet haklarını da düzenler. Ticari anlaşmazlıklar, borçlar ve kira sözleşmeleri gibi konular, ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu düzenlemeler, Hammurabi'nin imparatorluğundaki ticari faaliyetlerin güvenliğini ve düzenini sağlamaya yönelik bir girişim olarak değerlendirilebilir. Hammurabi ve onun yönetimindeki Babil İmparatorluğu, Mezopotamya tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Hammurabi'nin askeri başarıları ve diplomatik becerileri, Babil'i büyük bir güç haline getirmiştir. Ancak, Hammurabi'nin en kalıcı mirası, kuşkusuz ki Hammurabi kanunlarıdır. Bu kanunlar, sadece Mezopotamya'da değil, tüm dünya tarihindeki hukuk sistemlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Mezopotamya'nın bir diğer önemli imparatorluğu olan Asur İmparatorluğu ise, M.Ö. 900 ile M.Ö. 612 yılları arasında, Mezopotamya'nın en güçlü devletlerinden biri olarak yükselmiştir. Asur'un başarısının ardındaki en büyük etkenlerden biri, muazzam askeri gücüdür. Asurlular, dönemin en gelişmiş ve disiplinli ordularından birine sahipti. Bu ordu, üstün taktikler ve ileri teknoloji kullanarak genişleme politikalarını başarıyla uygulamıştır. Asur ordusu, iyi eğitimli piyadeler, güçlü süvariler ve savaş arabalarından oluşuyordu. Demir silahların yaygın kullanımı, Asur ordusunun düşmanlarına karşı büyük bir avantaj sağlamıştır. Askeri mühendislik alanında da ileri düzeyde olan Asurlular, kuşatma makineleri ve savaş kuleleri gibi yenilikçi araçlar geliştirmişlerdir. Asur İmparatorluğu, Mezopotamya'nın yanı sıra Levant ve Anadolu'ya doğru genişlemiştir. Asurlular, fethettikleri bölgelerde askeri garnizonlar kurarak ve yerel halkı kontrol altına alarak imparatorluklarını sağlamlaştırmışlardır. Asur'un genişleme politikaları, sadece askeri başarılarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda ekonomik ve kültürel etkileşimleri de artırmıştır. Ticaret yollarının kontrolü, Asur'un zenginleşmesine katkıda bulunmuş ve farklı kültürlerle etkileşim içinde olmalarını sağlamıştır. Asur'un en ünlü krallarından biri olan Asurbanipal, M.Ö. 669'dan M.Ö. 631'e kadar hüküm sürmüştür. Asurbanipal, askeri başarılarının yanı sıra, kültürel ve entelektüel katkılarıyla da tanınır. Onun döneminde Asur, sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda bir kültürel ve bilimsel merkez haline gelmiştir. Asurbanipal'in en büyük kültürel katkılarından biri, Ninova'daki büyük kütüphanesidir. Asurbanipal Kütüphanesi,
dönemin en büyük bilgi ve kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bu kütüphanede, edebi eserler, bilimsel çalışmalar, dini metinler ve hukuki belgeler dahil olmak üzere binlerce kil tablet toplanmıştır. Bu koleksiyon, Mezopotamya'nın zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmada büyük bir rol oynamıştır. Asurbanipal ayrıca, sanat ve mimaride büyük projelere imza atmıştır. Ninova'daki Büyük Sarayı, görkemli mimarisi ve süslemeleriyle dikkat çeker. Bu dönemde yapılan rölyefler, Asur sanatının en güzel örneklerindendir ve Asurbanipal'in askeri zaferlerini ve av sahnelerini tasvir eder. Asurbanipal'in hükümdarlığı, Asur İmparatorluğu'nun zirveye ulaştığı dönem olarak kabul edilir. Ancak, onun ölümünden sonra imparatorluk zayıflamış ve M.Ö. 612'de Medler ve Babilliler tarafından yıkılmıştır. Asur'un düşüşüne rağmen, Asurbanipal'in kültürel mirası, Mezopotamya'nın tarihine kalıcı izler bırakmıştır. Babil, Asur İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından yeniden yükselişe geçen bir şehir devletidir. Bu yeniden doğuşun en önemli figürü, M.Ö. 605'ten M.Ö. 562'ye kadar hüküm süren 2. Nabukadnezar olmuştur. Nabukadnezar, Babil'i bir kez daha Mezopotamya'nın en güçlü ve etkili şehirlerinden biri haline getirmiştir. Nabukadnezar'ın en büyük başarılarından biri, Babil şehrini yeniden inşa etmesi ve onu bir dünya harikası haline getirmesidir. Babil'in surları, İştar Kapısı ve Büyük Zigurat Etemenanki, Nabukadnezar döneminde inşa edilen muhteşem yapılardan sadece birkaçıdır. Bu yapılar, Babil'in ihtişamını ve Nabukadnezar'ın mühendislik dehasını göstermektedir. En ünlü projelerinden biri, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Babil'in asma bahçeleridir. Bu bahçeler, Nabukadnezar'ın eşi Emitis için inşa edilmiştir. Efsaneye göre, Emitis, memleketi Medya'nın yeşil dağlarını özlediği için Nabukadnezar, bu muhteşem bahçeleri yaptırmıştır. Ancak, bu bahçelerin varlığı ve tam yeri hala tartışmalıdır. Nabukadnezar'ın hükümdarlığı, sadece mimari başarılarla sınırlı kalmamıştır. O, askeri alanda da büyük zaferler kazanmıştır. Kudüs'ü fethetmiş ve Yahudi halkını Babil'e sürgüne göndermiştir. Bu olay, Babil sürgünü olarak bilinir ve Yahudi tarihinde önemli bir yer tutar. Nabukadnezar'ın ölümünden sonra, Babil İmparatorluğu giderek zayıflamaya başlamıştır. Ardıl krallar, Nabukadnezar'ın sağlamış olduğu istikrarı ve gücü koruyamamışlardır. İç çekişmeler ve zayıf yönetim, imparatorluğun çöküşünü hızlandırmıştır. Milattan önce 539'da, Pers kralı Büyük Kiros liderliğindeki Pers ordusu, Babil'i fethetmiştir. Bu fetih, Mezopotamya tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Kiros, Babil'e girdiğinde şehri yıkmamış, aksine Babil'in kültürel ve ekonomik yapısını korumuştur. Babil halkı, Kiros'u kurtarıcı olarak görmüş ve ona büyük bir destek vermiştir. Kiros, Babil'in zengin kültürel mirasını ve idari yapısını koruyarak, Pers İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirmiştir. Ayrıca, Babil sürgünündeki Yahudilere özgürlük tanımış ve onların Kudüs'e dönmesine izin vermiştir. Bu olay, Kiros silindirinde de belirtilmiştir ve Kiros'un adaletli ve hoşgörülü yönetim tarzını yansıtmaktadır. Pers egemenliği altında, Babil bir süre daha önemli bir kültürel ve ticaret merkezi olarak kalmıştır. Ancak, eski ihtişamını ve bağımsızlığını kaybetmiştir. Pers İmparatorluğu'nun yönetimi altında, Mezopotamya'nın zengin tarihi mirası korunmuş ve bu miras daha sonraki medeniyetlere aktarılmıştır. Mezopotamya'da astronomi, dini ve tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesinde büyük bir öneme sahipti. Sümerler, Babilliler ve Asurlular gibi Mezopotamya uygarlıkları, gökyüzünü gözlemleyerek astronomi alanında önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Mezopotamya'da astronomi çalışmaları, tapınakların üstündeki gözlem yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Gözlemciler, gökyüzündeki yıldızları, gezegenleri ve ayın hareketlerini dikkatle kaydetmişlerdir. Bu gözlemler, sadece dini ritüellerin düzenlenmesinde değil, aynı zamanda tarım takvimlerinin oluşturulmasında da kullanılmıştır. Mezopotamyalılar, güneşin ve ayın döngülerine dayanarak karmaşık takvim sistemleri geliştirmişlerdir.
Babilliler, özellikle M.Ö. 7. yüzyılda, ayın evrelerine dayalı bir takvim oluşturmuşlardır. Bu takvim, yılın 12 ayını ve her ayın yaklaşık 30 gününü içermekteydi. Ancak, ay döngüsünün güneş yılına tam olarak uymaması nedeniyle, belirli aralıklarla ek bir ay eklenmiştir. Bu düzeltme, mevsimlerin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlamıştır. Babilliler ayrıca, günümüz burçlarının temelini oluşturan zodyak kuşağını da geliştirmişlerdir. Bu kuşak, 12 eşit bölüme ayrılmıştır ve her bölüm, bir burçla ilişkilendirilmiştir. Bu sistem, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini izlemek ve geleceği tahmin etmek için kullanılmıştır. Mezopotamya'da matematik, günlük yaşamın birçok alanında yaygın olarak kullanılmıştır. Sümerler, Babilliler ve Asurlular, karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilme yeteneği geliştirmişlerdir. Mezopotamya'da kullanılan matematiksel sistem, 60'lık tabana dayanıyordu. Bu sistem, 60 tabanına dayalı olarak işlemekteydi ve günümüzde de 60 saniye ve 60 dakika gibi birimlerde kullanılmaktadır. Mezopotamyalılar, aritmetik ve geometrinin temellerini atmışlardır. Çarpma ve bölme işlemleri, kesirler, kare ve küp kök hesaplamaları gibi ileri düzey matematiksel işlemler yapılmaktaydı. Babilliler, pi sayısını yaklaşık olarak hesaplamışlar ve alan ve hacim hesaplamalarında kullanmışlardır. Mühendislik alanında ise, Mezopotamya uygarlıkları büyük başarılar elde etmişlerdir. Sümerler, kanallar, bentler ve barajlar inşa ederek, tarım arazilerini sulamışlardır. Bu sulama sistemleri, nehir taşkınlarını kontrol altında tutarak, tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamıştır. Mezopotamya'da ayrıca, büyük tapınaklar, saraylar ve ziguratlar inşa edilmiştir. Bu yapılar, ileri mühendislik teknikleri ve karmaşık planlamalar gerektirmiştir. Ziguratlar, basamaklı piramitler şeklinde inşa edilmiştir ve genellikle tapınakların bulunduğu yerler olarak kullanılmıştır. Bu yapılar, dönemin mimari ve mühendislik becerilerinin birer göstergesidir. Mezopotamyalılar ayrıca, çömlekçilikte ve metal işçiliğinde de ileri teknikler geliştirmişlerdir. Çömlekçilikte tekerleğin icadı, seri üretimi mümkün kılmış ve metal işçiliğinde bronzun kullanımı, daha dayanıklı aletlerin ve silahların yapılmasını sağlamıştır. Mezopotamya'da toplum, belirgin bir sınıf yapısına sahipti. Toplumun en üst katmanında kraliyet ailesi ve yüksek rütbeli din adamları yer alıyordu. Kral, hem siyasi hem de dini bir lider olarak görülüyordu ve tanrılarla iletişim kurma yeteneğine sahip olduğuna inanılıyordu. Kraliyet ailesi ve din adamları, büyük saraylarda ve tapınaklarda yaşıyor, zenginlik ve lüks içinde bir hayat sürüyordu. Bir alt tabakada, soylular, zengin tüccarlar ve yüksek rütbeli memurlar bulunuyordu. Bu sınıf, geniş topraklara sahipti ve ticaretle uğraşarak büyük servetler biriktirmişti. Tüccarlar, Mezopotamya'nın geniş ticaret ağları sayesinde uzak bölgelere mal satabiliyor ve ithal edebiliyordu. Orta sınıfı, zanaatkarlar, çiftçiler ve küçük tüccarlar oluşturuyordu. Zanaatkarlar, çeşitli el sanatlarıyla uğraşıyor. Çömlek, tekstil, metal işleme gibi alanlarda üretim yapıyordu. Çiftçiler, sulama kanalları ve tarım teknikleri sayesinde verimli tarım yapabiliyor, toplumun gıda ihtiyacını karşılıyordu. Toplumun en alt tabakasında ise köleler bulunuyordu. Köleler, savaşlar sırasında esir alınan insanlar veya borçlarını ödeyemeyen vatandaşlardan oluşuyordu. Köleler, ağır işlerde çalıştırılıyor ve genellikle kötü şartlar altında yaşıyorlardı. Ancak, bazı köleler zamanla özgürlüğüne kavuşabilir ve kendi işlerini kurabilirdi. Günlük yaşam, sınıf farklılıklarına göre büyük ölçüde değişiyordu. Zenginler, geniş evlerde yaşarken, sıradan vatandaşlar ve köleler daha mütevazı konutlarda barınıyordu. Pazarlar, ticaret ve sosyal etkileşim için önemli yerlerdi. Mezopotamya'da pazarlar, canlı ve renkli ortamlar sunuyordu. İnsanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için pazarlarda alışveriş yapıyor, haberler paylaşıyor ve sosyal ilişkilerini güçlendiriyordu. Mezopotamya'da kadınların rolü, toplumsal sınıflara ve dönemlere göre değişiklik gösterebiliyordu.
Genel olarak, kadınlar ev işleri, çocuk bakımı ve aile ekonomisine katkıda bulunma gibi sorumluluklara sahipti. Ancak, bazı kadınlar, özellikle yüksek sınıflardan olanlar, daha fazla hak ve özgürlüğe sahipti. Sümer toplumunda, kadınlar mülkiyet sahibi olabilir, ticaret yapabilir ve kendi işlerini yönetebilirdi. Sümer kraliçeleri, tapınaklarda ve saraylarda önemli roller üstlenmişlerdir. Örneğin, Enheduanna, Sümer rahibesi ve şairi olarak bilinir ve tarihteki ilk bilinen yazar olarak kabul edilir. Babil ve Asur toplumlarında ise, kadınların rolü daha sınırlıydı. Kadınlar genellikle evde kalmak zorundaydı ve kamusal alanda daha az görünürlerdi. Ancak, bazı kadınlar yine de ticaretle uğraşabiliyor veya zanaatkar olarak çalışabiliyordu. Evlenme ve boşanma konularında da belirli haklara sahiptiler. Kadınlar, evlilik sözleşmeleri yapabilir ve belirli koşullar altında boşanma hakkına sahip olabilirlerdi. Mezopotamya, çok tanrılı bir inanç sistemine sahipti ve her şehir devletinin kendi koruyucu tanrısı vardı. Bu tanrılar, doğanın güçlerini, insan yaşamının farklı yönlerini ve kozmik düzeni temsil ediyordu. Mezopotamya'da tanrılar, insana benzeyen ama çok daha güçlü ve ölümsüz varlıklar olarak tasvir edilmiştir. Mezopotamya'da tanrılara tapınma, günlük yaşamın merkezindeydi. Her evde küçük bir altar bulunur ve aileler tanrılarına adaklar sunardı. Büyük tapınaklar ise, dini törenlerin ve festivallerin yapıldığı yerlerdi. Bu tapınaklar, ziggurat adı verilen basamaklı piramitler şeklinde inşa edilirdi ve tanrıların ikametgahı olarak kabul edilirdi. Dini törenler, tanrılara saygı göstermek, onların korumasını ve desteğini kazanmak amacıyla yapılırdı. Kurbanlar, yiyecek ve içecek sunumları, dualar ve ilahiler, bu törenlerin önemli bir parçasıydı. Ayrıca, her yıl düzenlenen büyük festivaller, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirmek için önemli fırsatlar sunardı. Mezopotamya panteonu, birçok tanrı ve tanrıçadan oluşuyordu. Gökyüzünün tanrısı ve tanrıların kralı olarak kabul edilen Anu, en yüksek otoriteye sahipti. Babil mitolojisinde, tanrıların en büyüğü olarak saygı görürdü. Yeryüzünün ve atmosferin kontrolünü elinde tutardı. Enlil'in Nippur şehrindeki tapınağı, Mezopotamya'nın dini merkezlerinden biriydi. Bir mitolojik hikayede, Enlil'in yaratıcı güçleri, dünya düzenini kurmak için kullanılmıştır. Bilgelik, su ve yaratılış tanrısı olan Enki, insanlara tarım, sanat ve yazıyı öğretmiştir. Enki'nin hikayelerinde, genellikle insanlara yardım eden ve onların hayatlarını iyileştiren bir figür olarak görülür. Enki, ayrıca tufan hikayesinde önemli bir rol oynar. Bu hikayede, Enki, adama yaklaşan büyük bir sel felaketini haber verir ve ona bir gemi inşa etmesini söyler. Bu hikaye, daha sonra Nuh tufanı ile benzerlikler taşır. Aşk, güzellik, savaş ve bereket tanrıçası olan Inanna, Mezopotamya mitolojisinin en karmaşık ve güçlü figürlerinden biridir. Inanna'nın yeraltı dünyasına inişi hikayesi, onun cesaretini ve gücünü simgeler. Bu hikayede, Inanna, yeraltı dünyasının kraliçesi Ereskigal'ı ziyaret eder. Ancak burada yakalanır ve ölümlü olur. Daha sonra, çeşitli tanrıların yardımıyla yeniden dirilir ve yeryüzüne geri döner. Babil'in baş tanrısı olan Marduk, özellikle Babil İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte büyük bir öneme sahip olmuştur. En ünlü mitolojik hikayesi, Tiamat adlı kaos canavarı ile olan mücadelesidir. Bu hikayede, Marduk, Tiamat'ı yenerek dünyayı düzenler ve Babil şehrini kurar. Bu zafer, Marduk'u tanrıların kralı yapar ve Babil'i Mezopotamya'nın dini merkezi haline getirir. Ay tanrısı olan Nanna, Sümer şehri Ur'un koruyucu tanrısıydı. Ayın döngüleriyle ilişkilendirilen Nanna, zamanın ölçülmesi ve takvimlerin oluşturulmasında önemli bir rol oynardı. Nanna'nın tapınağı, Ur şehrinde bulunur ve burada düzenlenen ayinler, onun ay döngülerini ve geceyi aydınlatma görevini onurlandırırdı. Mezopotamya'nın çok tanrılı inanç sistemi ve zengin mitolojisi, bu uygarlığın kültürel ve dini hayatının temel taşlarıdır. Tanrılar, insanların günlük yaşamında ve toplumsal yapısında büyük bir rol oynamış,
onların doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini şekillendirmiştir. Mezopotamya mitolojisi, sadece bu bölgenin değil, aynı zamanda daha sonraki birçok kültürün de dini ve mitolojik gelişiminde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer almasıyla ünlüdür ve bu nehirler, tarımın gelişiminde hayati bir rol oynamıştır. Bölgenin büyük bir kısmı kurak ve yarı kurak olmasına rağmen, nehirler sayesinde sulama yapılabilir ve tarım faaliyetleri sürdürülebilir duruma gelmiştir. Mezopotamya'da tarım, sulama sistemlerine dayanmaktaydı. Sümerler, kanallar, bentler ve su rezervuarları inşa ederek, nehir sularını tarım alanlarına yönlendirmişlerdir. Bu sulama sistemleri, tarlaların düzenli olarak sulanmasını ve böylece tarımsal verimliliğin artmasını sağlamıştır. Sümerler, aynı zamanda suyu depolamak ve kurak dönemlerde kullanmak için büyük barajlar inşa etmişlerdir. Başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, susam ve hurma bulunmaktaydı. Ayrıca, meyve ağaçları ve sebzeler de yetiştirilmekteydi. Havensilik de önemli bir cesim kaynağıydı. Koyun, keçi ve sığır gibi hayvanlar besleniyordu. Tarım faaliyetleri, Mezopotamya toplumunun ekonomik temelini oluşturmuştur. Tarım ürünleri, yerel halkın beslenmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda ticaret için de önemli bir malzeme olmuştur. Mezopotamya, sadece tarımda değil, ticarette de büyük bir başarı göstermiştir. Bölgenin stratejik konumu, Mezopotamya'yı çeşitli ticaret yollarının kesişim noktası haline getirmiştir. Bu ticaret yolları, Mezopotamya'yı Anadolu, Mısır, Hindistan ve Akdeniz gibi uzak bölgelerle bağlamıştır. Mezopotamya'da ticaret, kara ve su yolları üzerinden yapılmaktaydı. Kervanlar, değerli malları uzak diyarlara taşırken, nehirler üzerinde kullanılan tekneler, taşımacılığı kolaylaştırmıştır. Mezopotamyalılar, ticarette kullanmak üzere çivi yazısı ile yazılmış tabletler ve kil mühürler geliştirmişlerdir. Bu belgeler, ticari işlemlerin kayıt altına alınmasını ve güvenliğini sağlamıştır. Ticaretin başlıca ürünleri arasında tahıl, tekstil ürünleri, metal eşyalar, değerli taşlar ve egzotik mallar bulunmaktaydı. Mezopotamya'nın şehir devletleri, bu ticaret sayesinde büyük bir zenginlik ve ekonomik güç elde etmiştir. Özellikle Ur, Uruk ve Babil gibi büyük şehirler, ticaretin merkezi haline gelmiştir. Ekonomik ilişkiler, sadece ticarette sınırlı kalmamış, aynı zamanda kültürel etkileşimlere de yol açmıştır. Mezopotamyalılar, ticaret yaptıkları bölgelerden yeni teknolojiler, fikirler ve kültürel unsurlar ithal etmişlerdir. Bu etkileşimler, Mezopotamya'nın kültürel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Mezopotamya, modern medeniyetlerin birçok temel unsurunu şekillendirmiştir. Yazının icadı, yasal sistemlerin gelişimi, tarım teknikleri, ticaret ve ekonomik modeller gibi pek çok alanda Mezopotamya'nın katkıları, bugün bile etkisini sürdürmektedir. Özellikle Sümerlerin çivi yazısı, tarihin en eski yazı sistemlerinden biri olarak kabul edilir ve modern yazılı iletişimin temelini oluşturur. Hammurabi kanunları, hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve modern hukuk sistemlerine ilham vermiştir. Tarım ve sulama sistemleri, modern tarım tekniklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, Mezopotamya'daki ticaret ağları ve ekonomik ilişkiler, günümüzün küresel ticaret sisteminin temellerini atmıştır. Mezopotamya'nın zengin tarihini anlamamıza yardımcı olan birçok önemli arkeolojik keşif yapılmıştır. Ur, Uruk ve Babil gibi antik şehirlerde yapılan kazılar, Mezopotamya uygarlığının günlük yaşamına, kültürüne ve teknolojik ilerlemelerine dair derin bir anlayış sağlamıştır. Bu arkeolojik keşifler, müzelerde sergilenerek dünya genelinde milyonlarca insanın Mezopotamya'nın tarihini ve kültürünü öğrenmesine katkı sağlamaktadır. Örneğin, Londra'daki British Müzesi ve Berlin'deki Pergamon Müzesi gibi yerler, Mezopotamya'ya ait eserlerin sergilendiği önemli mekanlardır. Mezopotamya'nın günümüzdeki önemi, sadece tarihi ve arkeolojik değerleriyle sınırlı değildir. Mezopotamya, aynı zamanda insanlık tarihinin başlangıcına dair önemli bilgiler sunarak, modern toplulukların geçmişle olan bağlarını güçlendirmektedir. Mezopotamya, tarih boyunca pek çok önemli evreden geçmiştir.
Sümerlerin ilk şehir devletlerinden başlayarak, Akkad İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşü, Babil ve Asur imparatorluklarının genişlemesi, Hammurabi'nin kanunları ve son olarak Pers egemenliğine kadar uzanan bu yolculuk, insanlık tarihinin en önemli dönemlerinden biridir. Bu uygarlıklar, sadece kendi dönemlerinde değil, daha sonraki medeniyetler üzerinde de derin etkiler bırakmışlardır. Mezopotamya'nın bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanındaki katkıları, insanlık tarihinin zenginliğini ve çeşitliliğini göstermektedir.